Hayvan zekası dendiğinde akla gelen o en kışkırtıcı soru. Yunuslar, yani okyanusların bu gizemli sakinleri gerçekten bizden daha mı zeki? Gelin şimdi bu sorunun arkasındaki kanıtlara, efsanelere ve gerçekten de akıl almaz gerçeklere birlikte bir göz atalım. Şöyle bir düşünelim. Yunusları her zaman en zeki hayvanlar listesinin en tepesinde görürüz, değil mi? Ama bu iddiayı hemen kabul etmeden önce en temel soruyu sormamız lazım. Zeki olmak ne demek? Acaba bizim zeka tanımımız sadece bize benzeyen özellikleri öne çıkaran bir tür ayna mı? İşte bu konudaki anahtar fikir tam olarak bu. Zekayı en tepesinde insanın olduğu tek bir merdiven gibi düşünmeyelim. Onun yerine her canlının kendi dünyasındaki sorunları çözmek için kullandığı özel bir alet çantası gibi görelim. Asıl merak ettiğimiz şey de bu. Yunusların alet çantasında ne var ve bizimkinden ne kadar farklı? Yazar Douglas Adams'ın bu harika sözü bizim insan merkezli bakış açımızı o kadar güzel özetliyor ki, zekayı hep kendi başarılarımızla, kendi ölçütlerimizle tartıyoruz. Halbuki bir Yunus için gökdelen inşa etmenin hiçbir anlamı yok. Onların dünyasında başarı bizim hayal bile edemeyeceğimiz bambaşka yetenekler demek. Tamam, varsayımları artık bir kenara bırakalım ve somut kanıtlara bakalım. Bilim dünyası, Yunusların zihinlerinin derinliklerinde neler buldu, onları bu kadar özel yapan o inanılmaz yetenekler neler, bir görelim. İlk ve belki de en şaşırtıcı kanıtla başlıyoruz: iletişim. Yunusların birbirlerine seslenmek için kullandığı ve şaşırtıcı derecede isme benzeyen bir sistemleri var. Bakın, buradaki asıl inanılmaz detay şu: Chicago Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, Yunusların 20 yıldan uzun süredir görmedikleri eski dostlarının o özel imza ıslıklarını, yani isimlerini hala hatırlayabildiğini ortaya koydu. Bir anlığını düşünün, 20 yıl, bu insan dışındaki bir canlı türü için kayda geçmiş en uzun sosyal hafıza. Yani kritik nokta şu: bu basit bir sesi tanımaktan çok daha fazlası. Bu, karmaşık ve bireysel sosyal ilişkilerin zihinsel bir haritasını onlarca yıl boyunca akılda tutabilme yeteneği demek. Hayvanlar aleminde çok nadir görülen bu durum, yunusların sosyal zekasının ne kadar derin olduğunun en net kanıtlarından biri. Sırada genelde sadece insana ait olduğu düşünülen bir alan var: alet kullanımı ve kültür. Avustralya'daki bir grup Yunus, bu konudaki bütün bildiklerimizi bize sorgulatıyor. Bakın, bu davranış inanılmaz derecede özel. Süngercilik deniyor buna. Yunus, okyanus tabanını karıştırırken burnunu keskin kayalardan korumak için bir deniz süngerini koparıp adeta bir eldiven gibi takıyor. Ve en önemlisini biliyor musunuz? Bu içgüdüsel bir hareket değil. İşte bu detay olayı bir kültür haline getiriyor. Bu bilgi genlerle değil, anneden yavruya öğretilerek aktarılıyor. Tıpkı bizim bir zanaatı ustadan çırağa aktarmamız gibi. Bu da hayvanlar aleminde kültürün var olduğuna dair en güçlü kanıtlardan biri olarak gösteriliyor. Şimdi Yunus zekasının bir başka katmanına iniyoruz: dilin yapı taşlarını anlama kapasiteleri. Yani sadece kelimeleri değil, kelimelerin sırasının anlamı nasıl değiştirdiğini de anlayabiliyorlar mı? Yapılan deneylerde yunuslara yapay sembollerle komutlar veriliyor. Mesela topu halkaya götür komutuyla halkayı topa götür komutu arasındaki farkı sadece sembollerin yeri değiştiği için anlıyorlar. Bu, tam anlamıyla bizimki gibi bir dil olmasa da dilin temel yapı taşı olan söz dizimine karşı bir hassasiyetleri olduğunu gösteren bir kıvılcım. Şimdiye kadar anlattıklarımız gerçekten çok etkileyiciydi. Ama şimdi Yunusların sahip olduğu, bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir süper güce odaklanacağız. Onların dünyayı algılayışını tamamen değiştiren o inanılmaz yeteneğe. Ekolokasyon, yani biyolojik sonar. Düşünün, zifiri karanlık veya bulanık sularda, gözlerin hiçbir işe yaramadığı bir ortamda çevrelerinin 3 boyutlu ve detaylı bir zihinsel resmini oluşturmalarını sağlıyor. Bu sadece bir yön bulma aracı değil, aynı zamanda inanılmaz hassas bir avlanma silahı. Peki bu yeteneğin sınırları ne kadar akıl almaz olabilir? Bunu görmek için PLOS ONE dergisinde yayımlanan bir deneye bakalım. Bu düzenekte bir yunustan sürekli olarak hedefleri tespit etmesi istendi. Peki sizce ne kadar süreyle bu görevi yaptı? Evet, yanlış duymadınız. Aralıksız. Tam 15 gün boyunca.
Bu sonuç, insan algısının ve dayanıklılığının çok ama çok ötesinde. Bir yunus, 2 haftadan daha uzun bir süre boyunca dikkatini hiç kaybetmeden, yorulmadan ve performansında en ufak bir düşüş bile olmadan aktif bir şekilde çevresini sesle tarayabiliyor. Bu, onların sinir sisteminin ne kadar farklı ve olağanüstü olduğunun kanıtı adeta. Yunuslar hakkında o kadar çok şey duyuyoruz ki, peki bunların ne kadarı doğru? Gelin şimdi en yaygın 3 efsaneyi ve bilimsel gerçekleri hızlıca bir karşılaştıralım. Evet, imza ıslıkları var, çok karmaşık sesler çıkarıyorlar ama bu bizim gibi soyut kavramları tartıştıkları ya da felsefe yaptıkları anlamına gelmiyor. İletişimleri çok gelişmiş ama buna insan gibi bir diz demek için elimizde henüz yeterli kanıt yok. Yunusların beyinleri gerçekten de büyük ve karmaşık bir yapıya sahip. Ama zeka sadece tartıyla ölçülmüyor. Onların beyni bizimkinden farklı olarak 3 boyutlu bir okyanusta sesle görmek ve karmaşık sosyal ağları yönetmek için özelleşmiş. Kısacası farklı bir donanım, farklı bir yazılım. İşte bu, en büyük insan merkezli önyargılarımızdan biri olabilir. Zekayı binalar yapmakla, aletler üretmekle eş tutuyoruz. Oysa bir Yunus'un zekası, okyanusta hayatta kalmak, işbirliği içinde avlanmak ve sosyal stratejiler geliştirmek üzerine kurulu. Yani ellerinin olmaması bir eksiklik değil, tamamen farklı bir evrimsel dehanın bir sonucu. Ve işte başladığımız yere geri döndük. Bütün bu kanıtlardan sonra Yunuslar insanlardan daha mı zeki sorusuna nasıl cevap vereceğiz? Belki de el başından beri yanlış soruyu soruyorduk. Ve bu slayt bence bütün konuyu mükemmel özetliyor. Olay kim daha zeki diye bir yarış yapmak değil. Asıl soru şu, kim neyi daha iyi yapıyor? Yunuslar, sosyal ve akustik zekanın, yani sesle iletişim kurup çevrelerini anlamanın mutlak ustaları. Biz insanlarsa sembolik ve kültürel zekanın, yani dil ve nesiller boyu biriken bilgiyle dünyayı şekillendirmenin ustalarıyız. İki farklı zeka türü, iki farklı deha. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bunları dinledikten sonra Yunusların hangi yeteneği sizi en çok etkiledi? Nesiller boyu aktarılan o alet kullanma kültürü mü, 20 yıllık dostlukları hatırlamalarını sağlayan o inanılmaz hafızaları mı, yoksa sesle görmelerini sağlayan o akıl almaz süper güçleri mi? Yorumlarda bizimle paylaşın.